Periler ve Ayakkabıcı. Bookbox tarafından yeniden derlendi. Peter Schumeka her ne kadar çok çalışkan ve köydeki herkese nazik davranan birisi olsa da ayakkabıcılıktan hiçbir zaman yeterince para kazanmamıştı. Özellikle bu soğuk ve karlı günlerde atölyesinde geriye kalan tek şey son bir ayakkabı çiftini yapmaya yetecek kadar deri parçasıydı. O akşam Peter değerli derisini özenli bir şekilde kesti ve parçaları sabah dikmek üzere kenara koydu. Ertesi sabah güneş doğdu ve Peter çalışmaya hazırdı. Fakat büyük bir sürprizle karşılaştı. Zarif bir şekilde hazırlanmış bir çift ayakkabı tezgahın üstünde duruyordu. "Mucize bu!" dedi eşi Cecilia. Tatil alışverişi sezonu başladığı için ayakkabıları çabucak vitrine koydular. Şansa bakın ki ayakkabılar titiz bir müşteri olan Sniggins Hanım'ın ayağına tam uydu ve bunun karşılığında çok para ödedi. Peter kazandığı parayla 2 çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri satın aldı. O akşam deriyi kesti ve parçaları masanın üzerinde bıraktıktan sonra yatağına gitti. Şık bir ayakkabı tasarımını hayal ederek uykuya daldı. Ertesi sabah erkenden uyandığında ustalıkla yapılmış 2 ayakkabının gözlerinin önünde durduğunu gördü. Sanat eseri olarak görüldükleri için müşteriler bunları hemen satın aldılar. Peter artık 4 çift ayakkabıya yetecek kadar deri alabilirdi. Bu sihirli ticaret sürdü gitti ve Schumeka köyün en iyi ayakkabıcısı olarak tanınmaya başladı. O günlerde Peter ve Cecilia için her şey yolundaydı. Bir gün Cecilia, "Merak ediyorum, bize bu kadar yardımcı olan kim?" diye sordu. Peter cevap verdi. "Bu gece atölyede gizleneceğiz ve neler olup bittiğini göreceğiz." Ve bunu yaptılar. Tam gece yarısı 2 küçük peri sessizce çalışmaya başladı ve süratle ayakkabıları yapıyorlardı. Eski püskü şeyler giymişlerdi ve hatta kendi ayakkabıları bile yoktu. Gün doğmadan önce zaten gitmişler ve o gün satılacak olan ayakkabıları bırakmışlardı. Peter ve Cecilia bu küçük perilere minnettar kalmışlardı. Ama bu soğuk havada çok çalışan periler için endişelenmişlerdi. Peter 2 küçük peri ayakkabısı hazırlamaya başladı. Ve Cecilia her birini sıcak tutacak kumaşlar dikmeye başladı. Noel akşamı kesilmiş deri parçaları yerine minik ayakkabılar ve kıyafetler hazırladılar ve tekrar gizlendiler. Gece yarısı periler tekrar ortaya çıktı ve yeni kıyafetleri gördüler. Bir anda kendi etraflarında balon oluşturdular. Öyle mutluydular ki kahkahalar attılar ve pencerenin önünde dans etmeye başladılar.
Sonra bir daha hiç görünmediler. Peter her gün ayakkabı yapmaya devam etti. Ve Cecilia ile birlikte yıllarca mutlu ve huzurlu yaşadılar. Tabii ki periler de.